Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizler için Hollanda'nın serin iklimini ve lezzetli peynirlerini bir kenara bırakıp geleneksel Türk içeceği Boza'nın peşine düşüyoruz. Evet, yanlış duymadınız, Boza. Ama bu seferki hikaye biraz farklı. Bir Hollandalı ile evlenip kendini birden Hollanda'da bulan Burçak Hanım'ın Hollanda'da Boza devrimi başlatmasının hikayesi. Gelin şimdi sizleri Hollanda'nın Boza konusunda en yetkin ismi, işini aşkla yapan Burçak Hanım'la tanıştırayım. Kendisi evinin mutfağını adeta bir Boza evine çevirmiş ve hem Hollandalıların hem de Türklerin gönlünü fethetmiş durumda. Peki bu lezzetli serüven nasıl başladı? Boza aşkı onu nereye sürükledi? Hepsi ve daha fazlası için kemerlerinizi bağlayın ve bu ilginç hikayeyi dinlemeye hazır olun. Selam. Burçak Hanım, Boza evi maceranız nasıl başladı? Kahve falında falan mı gördünüz yoksa Hollanda'nın Boza'sız kalamayacağını mı hissettiniz? Pandemi oldu biliyorsunuz 2020 yılında. Birkaç süre tabii ki Türkiye'ye gidemedik hiçbirimiz. Ve bazı şeyleri tabii ki özlem duyduk. Boza çok eski bir içecek. Bunu öyle çok herkes de bilmiyor Türkiye'de açıkçası. Bilen bazı bir kesim var. Genelde İstanbul, Ankara, İzmir tarafı. Eskişehir bir de. Çok biliyor. Ama Avrupa'da tüm Türk ürünleri var. Pastırmasından, sucuğundan, işte her türlü Türk ürünü var. Ama bir tek Boza yok. Neden? Çünkü çok hassas bir ürün, mayalı bir ürün olduğu için zor bir ürün açıkçası. Neyse 2020 yılında gidemedik. Benim canım Boza istedi. Dedim ki yapayım, nasılsa evdeyiz, bir yere gitmiyoruz. Çünkü yapım süreci bayağı uzun bir ürün. Mayalandırma süresi var çünkü en az bir hafta falan sürüyor. Kendim için yaptım. Sonra bayağı da güzel oldu. Beni böyle aldı, çocukluğuma götürdü falan. Sonra bunu ben Instagram sayfamdan paylaştım. Bir Türk, bir Hollandalı. Bunu paylaşabilir miyim diye sordu. Ben de tabii ki çok hoşuma gider dedim, paylaşabilirim. Çünkü Boza gerçekten tarihi bir ürün. Sonra herkes yazmaya başladı bana. İşte satıyor musunuz, satar mısınız, biz de istiyoruz falan dedi. O an bende bir ışık çaktı. Zaten pandemiden dolayı bayağı sıkılmışız, evlere kapanmışız, evde oturuyoruz, işler durmuş. Tamam dedim, olur, hani yaparız. Böyle birkaç sipariş aldım. 5 litre oldu, 10 litre oldu, 15 litre oldu. Şöyle kısaca bir özet geçiyorum. Sonra dedim ben ekstra bir hesap açayım. Hani buradan olmuyor. Bir hesap açtım Instagram üzerinden. Daha sonra baktım, evet bu 15 oldu, 30 oldu, 50 oldu. Bu şekilde Hollanda'nın her yerine eşim sağ olsun bütün Hollanda'yı dolanarak evlere teslimat yapıyor. Bir gününü bana ayırıyor hafta sonu. Bu şekilde insanlara servis etmeye başladık. Tabii ki ilk zamanlar bayağı bir zorluk çektim. Çünkü ürün çok hassastı. Mayalanıyor, işte çok ekşiyor. Bazen tatlı oluyor, ekşimiyor. Kimisi çok ekşi istiyor. Kimisi bu tadı bilmediği için bu neden ekşi, acaba bozuldu mu diye soruyor. Bilenler çok hoşuna gitti. Kendi çocukluklarına gittikleri işte nostalji olduğunu falan söyledi ve kesinlikle Boza da Avrupa'da çok bilinen bir ürünmüş aslında. Çok insanların istediği bir ürünmüş. Başka ülkelerden de isteyenler oluyor mu? Şu anda bana işte İrlanda'dan bile isteyen var, oluyor ama ben onu maalesef transport yapamıyorum. En büyük problemim şu anda transport. Çünkü Almanya'dan isteyen çok var, Belçika'dan isteyen, Fransa'dan isteyen. O kadar çok insan var ama ben kargoyla da çalışamıyoruz. Dediğim gibi ürün çok hassas, sıcağa gelmiyor. Kendi içinde mayalanmaya devam ediyor. Bir de koruyucu madde kullanmıyorum. Doğal bir ürün, evet. Bu iş için şirket kurulumu yaptınız mı? Herhalde ZZP, yani şahıs şirketi olarak açtınız. İş biraz çok fazla büyüdüğü için ben KVK'ya gittim. Şirketimi açtım resmi olarak, vergisini de vermek açısından. Bir de tabii eşim Hollandalı olduğu için evet. resmi olması gerekiyor. O yüzden şirketimizi açtım. Instagram üzerinden satış yaptığıma dair. Ayrıca marketlerde de satış yapmak için iznim var. Daha sonra laboratuvara da gönderdik işe. Onun da laboratuvar sonuçları geldi. Sadece içerisinde şeker ve bulgur olduğu, işte ama tabii ki vitaminler, kalorisi, her şey çıktı. Şahıs şirketinin kurulumu kolay mı Hollanda'da? Ben önce şirketimi açtım. KVK'ya gidiyorsunuz. İşte internetten satış yapmak istediğinizi ve ürününüzü ne olduğunu onlara söylüyorsunuz. Onlar da bir şekilde bunun laboratuvar sonuçlarını istiyor. Siz kendiniz ücretini, her şeyini siz ödeyerek laboratuvara gönderiyorsunuz
ürününüzü belli bir kademelerden geçip ürünün sonuçları size geliyor. Bizim ürünümüzde sadece şeker ve bulgur var. Tabii ki bunun işte vitamini, kalorisi, pH değeri bilmem nesi her şeyi yazılı bir şekilde laboratuvar sonuçlarımız da var. Vergimizi de veriyoruz. Şu anda tabii ki küçük bir şirket olarak görünsek de şirketi açmak istedim. Yani açıkçası her şeyin resmi olmasını istedim. Sonuçta Hollanda'da galiba belli bir yıllık kazanç için vergi uygulaması yok. Her şey resmi olsun, yarın bir gün ne olacağı belli olmaz diyerekten her şeyi yasal yapıyoruz yani. Üretimi nasıl yapıyorsunuz? Önden sipariş alıp o kadarlık mı hazırlıyorsunuz yoksa az çok satılacak miktarı belli olduğu için her hafta sabit bir miktar mı üretiyorsunuz? Önceden sipariş alıp siparişe göre yapıyordum. Fakat daha sonra insanlar kaçırıyor, işte son gün bile isteyen oluyor diye artık haftada bir kere biraz fazla yapıyorum. Ve onu da çok şükür artık kapasiteyi biliyorum, yani haftalık ne kadar satılacağını bildiğim için ona göre uygun şekilde yapıyorum. Peki Boza sağlık açısından ne vaat ediyor? Müşterileriniz arasında süper kahramanlar var mı yoksa sadece bizim gibi ölümlüler için mi? Çok sağlıklı bir ürün. Müşterilerimizin geneli çocuklar mesela çok seviyor. Böyle devamlı müşterilerim var aslında. Emziren anneler var, hamileler var. Çünkü bulgur süt çok yapıyor emziren annelerde. Hamilelere çok faydası var fermente ürünü olduğu için. Çocuklarda iştah açıyor mesela, tok tutuyor, ne bileyim spor yapanlara da öneriliyor. Boza sadece kışın mı tüketiliyor? Ben çünkü hiç beachlerde güneşlenirken boza içen görmedim. Hangi aylarda aktif olarak satış yapıyorsunuz? 10 derece falan olduğu zaman başlıyorum. Bu sezon biraz aslında geç kaldık. Havalar hem güzel geçti hem de biraz bir sağlık problemim vardı. Ama kışın oluyor. Hamilelerden boza krizim var hemen getir diye acil çağrılar alıyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Almanya'dan birisi diyor ki karım hamile, canı boza çekti. O zaman diyorum ki tamam, kargolayacağım, riski var. Çok ekşime yapabilir, çok fazla mayalanabilir. Sizin için özel olarak kabul ediyorsanız bunu size kargolayacağım diyorum. Ve kargo yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Yani yaptım bunu da. Belçika, Almanya bu şekilde gitti. Çok ama böyle ekstrem durumlarda işte eşim hamile, canı çekti durumunda olunca. Çünkü gerçekten bu çok var. Den Haag'da bir müşterimiz vardı. Baya son doğuma 2 gün kala o bozayı yetiştirdik ona. Boza arzusuyla yanıp tutuşanlar size nasıl ulaşabilir, nasıl sipariş verebilirler? Yani sayfamızdan, DM'den ulaşıyor. Ve sadece adres alıyoruz. Teslimatı da hafta sonu bir gün belirliyoruz. Her hafta var genelde. O şekilde bütün Hollanda'ya dağıtımı yapıyoruz. Genelde zaten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven özellikle çok fazla. Rota çiziyoruz. Türkler dışında bozayı keşfeden ve bayılan başka milletlerden boza fanları var mı? Bulgarlarda var diye duydum. Romanlarda var. Roman dediğim Romanya. Zaten bu boza Romanya'dan gelen, Makedonya galiba, o taraftan Osmanlı'ya gelen bir ürün. Birkaç tane de yabancı müşterilerimiz oldu. Türk evinde davette denemişler mesela, çok hoşlarına gitmiş. Onlar da zaman zaman sipariş veriyorlar. Vefa bozasının efsane lezzetini tatmış müşterileriniz sizin bozanızı nasıl buluyor? Bu da mı gol değil diyorlar mı? Müşterimiz vardı, ilk defa bozayı denemiş bizden. Özellikle gitmiş İstanbul'da vefa bozasını denemiş. Ve bana geri dönüş olarak hayır, kesinlikle sizin bozanız vefadan daha güzel dedi mesela. O zaman böyle çok mutlu oluyorsunuz bunları duyunca. Bilmeyen insanlar var. Aslında boza bildiğiniz gibi ekşi ama tatlı bir ürün. Bana diyor ki bu ekşimiş, bozulmuş. Hayır diyorum, o bozulmamış, onun tadı öyle zaten. İşte bazı sorular var mesela, işte alkol içeriyor mu? Çünkü mayalandığı için. Çok durduğu mesela 3 aylık bir dönemde alkolleniyor. Ben haftalık taze olarak yaptığım için bir haftanın ya da işte 3-4 gün mayalanmasından herhangi bir alkol falan olmuyor. Ve zaten insanların da geri dönüşümü tatlı olarak daha çok sevdikleri için tatlı yapmaya dikkat ediyorum daha çok. Fazla ekşitmiyorum açıkçası. Bozayı teslim aldıktan sonra ne kadar sürede tüketmeliyiz? Yani buzdolabında saklamazsak boza yerine yoğurda mı dönüşüyor? Ne oluyor? Buzdolabında fermente ürün olduğu için bunu turşu gibi düşünün mesela. Turşuyu nasıl açtığınız zaman aylarca tüketebiliyorsunuz. Aynı şekilde bozayı da ekşiliği sizi rahatsız edene kadar
tüketebilirsiniz. Mesela bazısı çok ekşi seviyor. Gerçekten sirke gibi ekşi seven de var. O yüzden alıyorlar, kendileri ekşitiyorlar. O şekilde tüketiyorlar. İstediği kadar ekşisin, tüketiliyor. Çünkü fermente ürün, yani herhangi bir sağlığa zararı yok. Hatta faydası bile var. Turşuyu da açtıktan sonra aylarca tüketebiliyoruz. Peki ticari sır değilse bir soru sormak istiyorum. Sezon boyunca kaç litre boza satıyorsunuz? Ortalama 25-35 arası değişiyor. Yani bu ortalama bu. Bazen çok fazla oluyor. İşte ben bazı aktivitelere de katılmak istiyorum. Katkıda bulunmak istiyorum. O yüzden tabii ki biraz fazla da yaptığım dönemler oluyor. Şimdi bozayı bir kenara bırakalım. Hollandalı eşinizle tanışma hikayeniz nasıl oldu onu merak ettim ben. Ben eşimle internetten tanıştım. Second Life diye bir oyun vardı, bilir misiniz bilmiyorum. Yani Metaverse'ün ilk versiyonu diyebilirim. İşten ayrılmıştım. Bayağı uzun süredir çalıştığım şirketten Türkiye'de ayrılmıştım. Bu oyuna girdim. Çok zor bir oyundu. Orada böyle pıt 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 zıplayan bir kopya diyeyim artık. Ona sordum. Dedim bu oyun nasıl oynanıyor, nasıl para kazanıyor, ne yapıyorsunuz falan dedim. Beni dedi takip et dedi. Takip ediş o ediş. 16 senedir Hollanda'dayım. Türk olursun, böyle yabancı birisi olduğuna Türkiye'ye gelsene falan dersin ya. Ben de ona dedim ki Türkiye'ye gelsene, yani İstanbul'a gelsene dedim. Adam ertesi günü biletini almış. Normalde markete ekmek almaya gitmiyor, yani ben anlamadım. Yo, ertesi günü ben biletimi aldım, geliyorum dedi. Tamam dedim, gel hani. İşte öyle biraz İstanbul'u gezdirdim falan. Sonra da 2 ay sonra da ailesiyle geldi yani. 1 sene içerisinde ben Hollanda'ya geldim yani. Burçak Hanım'ın hikayesinden aldığımız ilhamla belki de siz de kendi mutfaklarınızda yeni keşifler yapmaya, belki de kendi girişimlerinizi hayata geçirmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın, her büyük iş bir boza bardağı kadar küçük bir adımla başlar. Bu lezzet dolu yolculuğumuzun sonuna geldik. Eğer siz de bu geleneksel tatları denemek ve Burçak Hanım'ın elinden bir boza yudumlamak istiyorsanız açıklama kısmındaki Instagram adresinden kendisine ulaşabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.